Aynen dedi, kefeni yerinde, cesedi yerinde, siması, her şeyi sanki yeni defnetmişsin ama bir yıl geçmiş. Kendini asmıştı. Kafası insanlık şeyinden çıkmıştı. Yani öyle büyük baş görmemişim. Elimi tuttu şöyle. Çevirirken elime geldi. Herkes ürküldü. Dedi bak hocam bu adam bir sefer ölmüş, tekrar dirilmiş, bizim burada yaşıyordu. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Geçen hafta izlemiş olduğunuz kadın gassal videosunun bir devamıyla karşınızdayız. Aynı yerde mesai arkadaşı olan bir erkek gassal ile birlikteyiz. Olduğumuz yer gerçek bir morg ve gerçek bir gasilhane. Bulunduğumuz yerde belki de şu ana kadar binlerce insan kabre hazırlandı. Ve burası son duraktan bir durak öncesi. Ölümümüzden hemen sonra olduğumuz yerde bizleri yıkayıp, hazırlayıp, kefenleyip kabre gönderiyorlar. Ve bulunduğumuz yer bir gasilhane. Konseptin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Gassal ile birlikte sohbetimiz başlıyor. Adım İbrahim Halil Eneş, 1973 doğumluyum. Bu mesleği belki 15 yaşından beri başladım, halen de devam ediyorum. Gassalla ilk nasıl başladınız? Yani ilk cenazeyi nasıl yıkadınız? İlk cenaze 15 yaşındaydı, bir bebek cenazesiydi. Hem ders mahiyetinde hem de kocamızla beraber, Seyda'mızla beraber gittik. 3-4 aylık bir bebek. Seyda'ya döndüm, sünnet olmamış. Seyda dedi tekrar bir teyemmüm yapın. Yani bir abdest benzer bir teyemmüm yapın dedi. Bu da sünnetin bedeli. Ben o zamana kadar bilmiyordum. Gerçekten o zaman çok etkilendim. Hocam, gassallık nedir sizce? Bir insanın rahmet ettikten sonra kabre gönderme yolculuğu başlayan yer. Onun İslam adetlerine göre hazırlanması, İslam adetlerine göre kefenlenmesi, onu yıkarken özen gösterilmesi, kendini nasıl yıkıyorsan, kendini hangi suyla yıkayabiliyorsan, aynen bir canlıyı yıkıyormuşsun gibi hazırlanıp, kefenlenip temiz gönderilmesidir. Hiç yıkarken veya kefenlerken zorlandığın bir cenaze oldu mu? Oluyor. Defalarca oluyor. Rahmet etmişti yeni. Yüzü yani sanki kömür, kamuflaj gibi. Herkes kaçtı ondan. Ben kaldım. Yani ben de irkildim. Daha sonra onu yıkamayla temizledik. Yanık gibi bir şey. Ben korktum, dedim belki o kömür izi kalır. Biraz zorla da temizledim yani. Peki yanarak mı hayatını kaybetmiş? Yok, normal ölüm. Normal durduğu yerde Normal ölüm. hayatını kaybediyor ama simsiyah oluyor. Aynen sanki kömürle yüzü çizilmiş, kamufle edilmiş. Hocam, hiç kurtlanmış bir cenaze gördünüz mü? Çürümüşünü gördüm, kurtlanmışını görmedim. Peki çürüme ne durumdaydı? Çok ağır koku, acayip ağır koku, felaket ağır koku. İnsanın çürümesi hiçbir çürük şeye benzemez. İnsan kadar güzel bir şey de yok, insan kadar kötü bir şey de yok. İnsanların tasarlanması, kendini böbürlenmesi zaten bir şey değil. Yani bir topraktan gelmişsin, bir toprak. Toprak ne kadar dayanabilir ki? Hocam, hiç kafası gövdesinden kopmuş birisini yıkamak zorunda kaldın mı? Yıkamak zorunda kaldım. Kafası gövdesinden kesilmiş değil de yarısı gitmiş şekilde gördüm. Yani hatta onu yıkaması için ilk başta önce kafasını tampon, daha sonra onu öyle yıkadım. Yani ibretliktir. Hocam, hiç ailenizden birisini yıkadınız mı? Yıkadım. Kimi yıkadınız? Kuzenim oluyor. Gençti. Çocukluktan beri de takvaydı. Yani biz takva biliyorduk ki takvaydı da. Kendisi memur da oldu. Yine takvalığı devam etti. Ramazan ayıydı herhalde. Kadir gecesine başlayan bir hastalık. Baş ağrısı. 3 gün herhalde hastanede kaldık. Hiçbir şey anlaşılmadı. Bayramın 1. gününde vefat etti. Ramazan bayramında. Cenazesinde ben de hazır oldum Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde. Arkadaşlara yardım ettim. Mükemmeldi yani. Kar gibi, kar beyaz. Nur topu gibi yani. Yani kefenle onu ayırt edemezdim. Ben gençliğimden beri biliyorum, çocukluğumdan beri biliyorum. Biz Kadir gecesine bağladık. Biz Ramazan ayının bereketine, Allah-u Teala bizleri affedecek, sizleri affedeceğim diye emrine inandık ve inanıyoruz da. Kalbinde şehadet olan insan şehittir. Cenazeye yıkamaya girenler böyle bir şey görmemişiz diyorlar. Hocam, hiç intihar eden birisine denk geldiniz mi? Geldim. Çok kişiye denk geldim. Yani çoğunu anlatmak değil de bir kişi kendini asmıştı. Kafası insanlık şeyinden çıkmıştı. Yani öyle büyük baş görmemişim şimdiye kadar. İntiharda artık nasıl oluyor? Boynu kırık. Gözleri yerinden çıkacakmış gibi onu yıkadım. Çok zorlandım.
Peki dili ne durumdaydı hocam? Dil de büyümüştü. Tabii vücudu öyle, başı öyle büyümüş. Peki hocam kurşunlama suretiyle hayatını kaybedenler, yani Evet. bir silah ile öldürülenler Gördüm. nasıl bir görüntüye sahipler? Bedenleri değişiyor. Diyelim rengi morarıyor. Bazılarınki de normal şekli oluyor. Tabii otopsiden sonra gelenler oluyor. Ve bizde ön otopsi olup dışarı gidip tekrar geldi yıkadım. Onlar biraz ürkütücü oluyor. Hatta biri bir ara parçalanmıştı. Ben de yardım ettim. Elimi tuttu şöyle. Çevirirken elime geldi. Herkes ürküldü. Sonra onu kasılmasına bağladım. Bazılarda oluyor. Kısmi yerler titreme sanki oluyor. Gördüm, onlara şahit oldum ben. Bir elin damarı diyelim, bir boynun damarı diyelim. Hocam peki gözü açık gitti tabiri nedir? Gözü açık gitmenin gerçeği var mıdır? Gerçeği ben şahit oldum. Vatandaş rahmet etti, yaşlı biri cenazesine. Ben girdim, yıkadım. Bir gözü kapalı, biri açık. Yakınına dedim gözünü kapattım. Kaç sefer kapattık, açıldı. Ben sordum, yani aklıma geldi. Bu gözü kapamaması nedir dedi. Bir evladı gurbettedir dedi. Kapanmadı, kefenlenene kadar kapanmadı. Hocam hiç gülen bir cenazeye denk geldiniz mi? Tebessüm edene denk geldim. Bir ağlamaklı ya da korkunç bir surata denk geldiniz mi? Ona da denk geldim. Ağlama değil de korkunç surat, korkunç bedene denk geldim. Ki onların yıkanması da daha ağır. Ne kadar zayıf da olsa daha ağır. Ama bakıyorsun belki zayıf da değil, güzel yüzlü, güzel simalı, ağırdır, korkuyorsun ama çok hafif geliyor. Öyleleri de gördüm. Hocam hiç ölüp daha sonra dirilen birisini gördünüz mü ya da duydunuz mu? Gördüm, yani şahsen konuşmadım ama birebir onun yanında ona anlatan birini sordum. O da yani bunu teyit etmesi için birebir dedi, bana anlattı. Şahsı da gördüm, ezan okundu mu hemen camiye kaçıyordu. Dedi bak hocam, bu adam bir sefer ölmüş, tekrar dirilmiş, bizim burada yaşıyordu. Hocam hiç gözleriyle sizi takip eden bir cenaze oldu mu? Onu da genç birini gördüm. Takip ederken bana yardım edenlere söylemedim. Sanki sağmış. Onları hiç sahibine şey yapmadım, bildirmedim. Bakarsın der ya sağdır, ya şudur, ya budur. Ama o haller var. Özellikle genç. Hocam vücudu bütünlüğü bozulmuş birisinin, mesela kolu kopmuş, kafası kopmuş birisini nasıl bir araya getiriyorsunuz? Onu şimdiki imkanlar çok güzel. Cerrahtan yardım alıyoruz. Veyahut da daha bize gelmeden önce de genelde otopsiye gidiyor. Dikiyorlar. Yani normal toplayana kadar dikiyorlar. Dikebildikleri kadar. Oluyor yani, Allah'a şükürler olsun şimdi öyle. Öyle kafa ayrı, başka beden ayrı yok. Yani biz de kaç sefer ben de talep ettim. Farklı yerleri yırtık olan veyahut da tampon yapılması için kaza olan gelip diktiler. Daha sonra da zaten gayri haddi olarak poşet de seriyoruz. Kefen kan olmasın, irin olmasın, pislik olmasın diye. Ona da dikkat ediyoruz. Allah'a şükürler olsun. Kan akıntısı oluyor mu hocam cenaze? Çok oluyor. Pandemi döneminde gördüm ben. 2-3 sefer şahit oldum. Yani kılcal damarlarında kan geleni gördüm. Onu da mecburen soğuk suyla bastırdım yani, bastırıyordum. Sanki bütün bir kıl neredeyse orada bir damla kan. Kılların altından kan geliyor. Aynen. Bunu şahit oldum ben. Pandemi dolayısıyla hayatını kaybettiniz. Pandemi dönemindeydi. Onun şeyi de krizdir dedi. Kalp krizi. Onu gördüm ben. Bazen de mesela kalp krizi geliyor. Çeviriyorsun, burnundan kan akıyor. Veyahut da kulağından. Veyahut da anjiyo olmuşsa kasığından. Onlara çok şahit oluyoruz. Ama pandemi dönemi o dediğim rahmetli, aynen ben de şaşırdım. Ya Allah Allah dedim. Fazla yaşlı da değildi. Herhalde ona da bağladım. Ama bütün kılların altında birer damla kan gördüm. Hocam hiç güzel kokan bir cenazeye denk geldiniz mi? Gördüm, kaç sefer gördüm. Eskiden daha gerçek, bunu ciddi olarak diyorum. 15 yaşında beri cenaze yıkıyorum. Taşra'da da fahri imamlık yaptım bir 20 seneye yakın. O zaman da her yerde imam, cami falan yoktu. Civar köylere de gidiyorduk mecburen. Güzel koku eskiden çok vardı. Yani sık sık vardı. Şahit oldum ben. Güzel kokuya şahit oldum. Misk, amber kokusu gibi güzel kokular gördüm. İzi de kalıyordu. Peki kötü kokan bir cenazeye denk geldiniz mi? Aynen öylelerini de gördüm. Öylelerini de gördüm. Onlar da çok ağır kokuyor. Dedim ya, yani cesedin kokusu çok çok farklıdır. Çok farklıdır. Ancak yaşanabilir yani. Görmek lazım. Hocam hiç şehit cenazesi yıkadınız mı? Bir tane yıkadım.
göreve gidiyordu. Kaza geçirerek şehit oldu. Anlatılmaz. Sanki sağmış, yıkıyor. Aynen öyle yani hiç daha önce o görmemiştim. Pırıl pırıl bir insan. Masayı doldurmuştu yani. Sanki uzamış. Hocam hiç ölümünden sonra mezarı açılan birisine denk geldiniz mi? Denk gelmedim. Şahit olana şahit oldum. Bizim Karacadağ bölgesindeydi. Hacı Sinan. O kendi çocuklarına vasiyet etmiş. Ben ölünce bir yıl sonra mezarımı açın. Eğer cesedim bozulmuşsa, eğer cesedime bir şey olmuşsa yani üstümü örtüyorsunuz, örtmüyorsunuz, siz biliyorsunuz. Yok eğer bana bir şey olmamışsa tekrar eskisi gibi aynen eski şekil, aynen daha da mütevazi içinde beni gömün. Yani üstümü kapattım. Bunu da o mezarın açıldığı gün orada hazır olan bir vatandaş bana anlattı. Birebir dedi ben oradaydım. Çünkü o çoktandır birkaç sene yani ben o zaman daha küçüktüm. Bu cereyan eden olay. Kendisi bizzat yani bir hocaya anlattı. Ben de yanındaydım. Bir taziyedeydim. Ben dedim anlatan da şu anda rahmet etmiş. Ona sordum dedim yani birebir dedi ben orada hazırdım. Meseleyi anlatan inanç tarafından biraz zayıftı. Dedi biz çoktuk ama ben oradaydım dedi. Açtılar önce son taşı kaldırdılar bir ağır koku duyduk dedi. Sanki cenaze kokusu gibi. Sonra dedi biz açtık ayak altında bir yılan ölmüş. Meğer o yılan da yeni ölmüş. O yılanın kokusuymuş. O koku yılanın leşinden geliyor. Hatta dedi ayak dibini de ısırmış belliydi yani. Aynen dedi kefeni yerinde, cesedi yerinde, siması her şeyi sanki yeni defnetmişsin ama bir yıl geçmiş. Tekrar dedi onun üzerini kapattık. Ben de orada dedim ben şahidim. Ki bunu bir vesileyle hocaya anlattı. Ben defalarca da dinlemiştim ama birebir o orada olduğu için ben de sordum teyit ettiler. Yani teyit ettirdim. Hocam ölmüş birisinin kabirdeki ilk gecesi nasıldır? Zaten en mühimi ilk gece. Kabre misafir gitti mi artık namazı terkini verildi mi, duası okundu mu ruhu cesedin üstüne çıkıyor. Sual melekleri geliyorlar. Belki hayatına ilk kez görmüşsün. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlardan bahsederken diyor gözleri şimşek gibi çakıyor. Tabi bu amele göredir. İyi amelse sanki bir arkadaşı, bir dostu gelmiş. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Önderin kimdir? Eğer eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese zaten diyor böyle diyeceğini biliyorduk. Mezar, kabir bir cennet bahçesi gibi kıyamete kadar burada rahat ferah olursun diyor. Ama tersi nestağfirullah. Onlar gelince diyor gözleri şimşek gibi çakıyor diyor. Şimşek gibi ateş saçıyorlar. Zaten cevap yok. Hatta bir yerde diyor dilsizdirler, sağırdırlar. Yani sen her bağırdığında seni dinlemezler. Ses gitmiyor. Her ne yaptıysan her vurduğunda fersah fersah yerin dibine giriyorsun. Zaten diyor artık kabrinde cehennemin çukuru kıyamete kadar. Allah bizi onlardan muhafaza eylesin. Allah-u Teala bizi Hz. Resulullah'ın şefaatine nail eylesin. Cenaze yakınlarında garip bir şey gördüğünüz oldu mu? Cenazeler bize zorluk çıkarmıyor. Bize zorluk çıkaranlar cenaze yakınları. Her şeye maruz kalıyoruz. Allah razı olsun. Ama Allah-u Teala da sabır veriyor. Biz diyoruz gençtir veyahut da cahildir veyahut da annesidir, babasıdır, kendini duvarlara vuran, kendini kapılara vuran defalarca şahit oluyoruz. Bize zorluk çıkaranlar asıl cenaze yakınları. Yani cenazelerde zorlanmıyoruz. Cenazelerden sıkıntı yok. Biz de bir nebze onların acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Öylece geçiyor işte. Gerçekten zor. Yani belki bana basit geliyor, içinde olanlara basit geliyor. Bence dışarıdan bakıyorum ben kendimi. Gerçekten zor bir iş yapıyoruz. Bu mesleği bırakmayı hiç düşündünüz mü? Düşündüm. Pandemi döneminde defalarca düşündüm. Çünkü o dönem inşallah bir daha gelmez. Baba evladına gitmiyor, çocuk babaya gitmiyor, kardeş kardeşe gitmiyor, hanım kocaya gitmiyor, ölüsüne gitmiyorlar. Buraya bırakılıyor. Valla ne yapıyorsanız yapın diyor. Bize yardım edin. Ya siz ne yapıyorsanız ya. Hatta bir ara bizim müdür bey dedi ya tek başına olmuyor mu? Defalarca personel çağırdım. Sağ olsunlar defalarca. Gelin bunu bitirelim, gönderelim. Yani o kadar ki arasat gibi. Aslında bir ibretliktir. Biz düşünsek İslam'la Müslüman insanların açısından bir ibretlik hastalıktır. Düşün. Komşu komşuya gidemiyor. Sen dışarı çıkamıyorsun. Babası ölmüş geliyor diyor ben babamı görmek istemiyorum. Ya götürün ne yapıyorsanız yapın.
Yine Allah-u Teala kuvvet verdi. Defalarca hekim arkadaşlara yardım istedik. Onlar bize cesaret aldı. Biz de korkuyorduk daha doğrusu başta. Ve onların yardımıyla, tavsiyeleriyle Allah'a şükürler olsun. Öyle bir Covid durumu da görmedik. Elimizden geleni de aynen sanki Covid yokmuş gibi. Hem yıkanması, kefenlenmesi, defnedilmesi. Bazılarına da hocalar da gelmiyordu define. İmam arkadaşlar da gelmiyordu. Ben gidiyordum. Namazın, define ne gerekiyorsa yapıp geliyordum. Rabbim senden razı olsun. Var mı hocam söylemek istediğin bir şeyler? Önemli olan insan dünyada birbirine saygılı, hürmetli, kardeşlik, birbirinin kıymetini bilmesi, birbirine sevgi göstermesi, menfaatsız yalnız. Her şey Allah için. Zaten kullu nefsin zâikatul mevt. Allah-u Teala'nın kesin emri ve kararıdır. Bütün nefisler ölümü tadacak. Mümkün değil hepimiz. Hatta bunu yani bütün peygamberler de tattı. Bütün nefis, bütün canlı bu ölümü tadacak. Her zaman ölmüş gibi hareket etmemiz lazım. Öyle oldu mu inşallah hem gençlikte, hem insanlıkta, hem huzurda her şey kendiliğinden gelir. Paylaşmayı da bilelim. Kardeşliği bilelim. Asıl bu pandemi onu bize gösterdi bence. Herkes kendine dert çıkarması lazım. Başka buraya kadar geldiniz. Ben de mutlu oldum. Sizinle tanıştığım için de teşekkür ettim. Mutlu oldum. Allah razı olsun. İnşallah bir nebze karınca misali gibi biz de bir yerden az bir şey faydamız dokunduysa ne mutlu. İnşallah. Bizim umudumuz da odur. Umuyorum ki izleyen dostlarımız bu videodan kendine ders çıkartırlar. Hepinizi alemlerin Rabbine, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki bölümde, bir sonraki programda tekrardan buluşabilmek ve görüşebilmek ümidiyle. Hoşça kalın.